Sık sık başka gezegenlerde uzaylılar olup olmadığını merak ederiz. Teleskoplar gökyüzüne çevrilir. Uzak yıldızların etrafındaki gezegenler incelenir ve aynı soru tekrar tekrar sorulur. Evrende yalnız mıyız? Ama belki de soruyu yanlış soruyoruz. Belki de asıl soru şu olmalı. Ya bizzat kendimiz, evimiz dediğimiz bu gezegende aslında birer uzaylıysak? Son yıllarda bilim dünyasında yeniden tartışılmaya başlayan ilginç bir hipotez var. BBC Science Focus dergisinin dikkat çektiği bu fikir, yaşamın kökeninin dünya olmayabileceğini öne sürüyor. Bazı bilim insanlarına göre yaşamın kendisi ya da en azından yaşamın temel taşları uzayın başka bir yerinde ortaya çıkmış olabilir. Daha sonra kuyruklu yıldızlar veya asteroitler aracılığıyla dünyaya taşınmış olabilirler. Bu düşünce panspermia olarak adlandırılıyor. Panspermia, yaşamın dünyada başlamamış olabileceğini, yıldızlar arası uzaydan gelen gök cisimleri aracılığıyla gezegenimize ulaşmış olabileceğini ileri süren bir hipotezdir. Eğer böyle bir süreç gerçekten gerçekleştiyse aynı mekanizma başka gezegenlerde de işlemiş olabilir. Bu da yaşamın evrende sandığımızdan çok daha yaygın olabileceği anlamına gelir. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Panspermia yaşamın nasıl ortaya çıktığını açıklamaz. Sadece yaşamın ya da yaşamın yapı taşlarının bir başka yerden bir başka yere taşınmış olabileceğini söyler. Yani 2 haftadır sorguladığımız gizem hala ortada duruyor. Yaşam ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Bugün bilim dünyasında bu soruya verilen en yaygın cevap abiyogenez hipotezidir. Bu görüşe göre yaşam cansız kimyasal maddelerin doğal süreçler sonucunda giderek karmaşıklaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak bu süreç henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Yoğun araştırmalara rağmen en basit mikroorganizmanın bile cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğunu gösteren kesin bir deney yapılmış değil. Üstelik sorun yalnızca ilk hücrenin ortaya çıkması da değil. DNA ve RNA gibi karmaşık moleküllerin nasıl oluştuğu, genetik kodun nasıl ortaya çıktığı ve bu moleküllerin ilk hücre benzeri yapılar içinde nasıl organize olduğu hala büyük bir bilimsel bilmece. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Geçen haftaki Yaşam Nasıl Başladı başlıklı programda bu konuyu detaylı olarak ele almıştık. Daha da önemlisi bu sistemin metabolizma, hareket ve üreme gibi temel yaşam süreçlerini nasıl başlatabildiği de tam olarak açıklanabilmiş değildir. İşte tam da bu noktada bazı araştırmacılar farklı bir ihtimal düşünmeye başladı. Belki de yaşamın hikayesi dünyada başlamadı diye sordular. Belki de hikayemizin ilk bölümü uzayın derinliklerinde yazıldı. Bilim insanlarının yaşamın kökeni konusunda kesin bir cevaba ulaşamamış olması aslında şaşırtıcı değil. Çünkü bugün en çok kabul edilen açıklama abiyogenez hipotezi, yaşamın cansız kimyasal maddelerden ortaya çıktığını öne sürüyor. Ancak bu sürecin tam olarak nasıl gerçekleştiğini açıklayamıyor. Abiyogenez büyük ölçüde bilinmezliğini koruyor. İşte tam da bu noktada alternatif bir fikir devreye giriyor. Panspermia. Kelime Yunanca kökenli. Pan her şey, sperma ise tohum anlamlarına geliyor. Yani kelime tam anlamıyla her yere saçılan tohumlar. Bu hipoteze göre yaşam ya da yaşamın mikroskobik formları evrende gezegenler arasında taşınmış olabilir. Bu taşınma ise kuyruklu yıldızlar, asteroitler veya diğer gök cisimleri aracılığıyla gerçekleşmiş olabilir. Başka bir deyişle dünyadaki yaşamın kökeni gezegenimizin dışında başlamış ve daha sonra buraya ulaşmış olabilir. Bilim insanları panspermia fikrini farklı senaryolarla açıklamaya çalışıyorlar. Bunlardan ilki yönsüz panspermia olarak biliniyor. Bu senaryoya göre yaşam uzayın bir köşesinde ortaya çıkar ve daha sonra doğal süreçlerle, örneğin kuyruklu yıldızlar veya asteroitler aracılığıyla gezegenler arasında taşınır. Bir diğer olasılık ise tesadüfi panspermiyadır. Bu fikir dünyadaki yaşamın gelişmiş bir uzaylı uygarlığın kazara bıraktığı biyolojik materyallerden kaynaklanmış olabileceğini öne sürer. En dikkat çekici senaryolardan biri ise yönlendirilmiş panspermiyadır. Bu görüşe göre yaşam evrende bilinçli bir şekilde yayılmış olabilir. Yani ileri bir uygarlık yaşamı kasıtlı olarak başka gezegenlere göndermiş olabilir. Bu fikir 1973 yılında 2 ünlü bilim insanı tarafından ciddi biçimde tartışmaya açıldı. DNA'nın yapısını keşfeden isimlerden olan Francis Crick ve kimyager Leslie Orgel.
İkili Directed Panspermia adlı makalelerinde dünyadaki yaşamın bilinçli olarak tohumlanmış olabileceğini öne sürdüler. Crick ve Orgel bu radikal fikri iki ilginç gözleme dayandırdılar. İlk argüman biyokimyada önemli rol oynayan bir elementle ilgiliydi. Molibden. Molibden dünyada nispeten nadir bulunan bir elementtir. Buna rağmen birçok biyolojik reaksiyon için kritik öneme sahiptir. Buna karşılık dünyada çok daha bol bulunan bazı metaller, örneğin krom ve nikel, biyokimyada aynı derecede önemli değildir. Bu durum bazı araştırmacılara göre yaşamın başlangıçta molibden açısından daha zengin bir ortamda ortaya çıkmış olabileceğini düşündürmekte. İkinci gözlem ise genetik kodla ilgili. Bildiklerimiz arasında yer alan tüm canlılarda DNA'nın kullandığı genetik kod neredeyse evrenseldir. Bu durum dünyadaki bütün canlıların ortak bir atadan geldiğini gösterir. Crick ve Orgel'a göre bu ortak ata teorik olarak dünya dışı bir kökene sahip olabilir. Hatta ikili ilginç bir senaryoda önerdi. Belki de gelişmiş bir uygarlık kendi yıldız sistemlerinde yaklaşan bir felaket nedeniyle yaşamı başka gezegenlere göndermiş olabilir. Benzeri birçok film, bilim kurgu filmi seyrettik biliyoruz. Örneğin yıldızlarının giderek ısınması ve gezegenlerinin yaşanmaz hale gelmesi gibi bir felaket düşünün. Böyle bir durumda yaşamın tohumlarını başka dünyalara göndermek bir tür kozmik sigorta olabilir. Elbette panspermia tartışması bilim kurgu filmlerine ilham veren bu spekülatif senaryolardan ibaret değil. Bilim dünyasında daha temkinli ve gözleme dayalı bir yaklaşım var. Pseudopanspermia yani moleküler panspermia. Bu hipoteze göre uzaydan gelen şey doğrudan canlı organizmalar değil, yaşamın yapı taşlarıdır. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki yıldızlar arası uzay aslında sandığımız kadar boş değil. Toz ve gaz bulutlarının içinde oldukça karmaşık kimyasal reaksiyonlar gerçekleşebiliyor. Kozmik ışınların etkisiyle moleküller iyonlaşabiliyor ve bu süreç yeni organik bileşiklerin oluşmasına yol açabiliyor. Üstelik bu moleküller yıldızlar arası toz parçacıkları tarafından kısmen korunabiliyor. Çünkü toz bulutları yıldızlardan gelen güçlü ultraviyole radyasyonunun molekülleri parçalama etkisini bir ölçüde engelliyor. Bu yüzden bilim insanları uzayda şaşırtıcı derecede karmaşık organik moleküller keşfedebiliyor. Örneğin Murchison meteoriti incelendiğinde içinde urasil ve ksantin gibi biyolojik açıdan önemli moleküllerin bulunduğu ortaya çıktı. Bu moleküller DNA ve RNA'nın yapı taşlarıyla ilişkilidir. Bu da erken güneş sisteminde yaşam için gerekli kimyasal bileşenlerin zaten mevcut olabileceğini gösterir. Benzer şekilde nitriller adı verilen moleküller de evrende oldukça yaygındır. Geçen haftaki programdan hatırlayın. Bu bileşikler RNA dünyası hipotezinde önemli rol oynayan kimyasal öncüler arasında kabul edilir. Samanyolu'nun merkezindeki moleküler bulutlarda, genç yıldız sistemlerinde, kuyruklu yıldızlarda hatta Satürn'ün uydusu Titan'ın atmosferinde nitrillere rastlanmıştır. Bu moleküller daha sonra gezegenlere iki farklı şekilde ulaşabilir. Birincisi gezegenler oluşurken zaten bu organik molekülleri içeren maddelerden meydana gelmiş olabilir. Eğer bu moleküller yüksek sıcaklık veya çarpışmalar sırasında tamamen yok olmadıysa genç gezegenlerin yüzeyinde kimyasal evrim için bir başlangıç noktası oluşturabilirler. İkinci yol ise daha dramatik, kozmik bombardıman. Kuyruklu yıldızlar ve asteroidler içerdikleri organik molekülleri gezegenlere taşıyabilir. Bu cisimler bir gezegene çarptığında ya da yüzeye düştüğünde ve sonra parçalandığında içlerindeki moleküller çevreye yayılabilir. Bu fikri destekleyen ilginç bir bulgu da yakın zamanda ortaya çıktı. NASA'nın OSIRIS-REx göreviyle Bennu adlı bir asteroidden getirilen örneklerde yaşam için kritik öneme sahip organik moleküller ve geçmişte tuzlu suyla etkileşime işaret eden kimyasal izler bulundu. Bütün bunlar tek bir şey gösteriyor. Evren düşündüğümüzden çok daha kimyasal olarak aktif bir yer. Kısacası pseudopanspermia hipotezi şunu söylüyor. Belki yaşamın kendisi uzaydan gelmedi ama yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan kimyasal malzemeler büyük ölçüde kozmik bir miras olabilir. Panspermia aslında yalnızca bilimsel bir hipotez değil, aynı zamanda uzun zamandır insanın hayal gücünde besleyen bir fikir. Bu düşünceye bilim kurgu dünyasında film, dizi, roman, öykü, bilgisayar oyunu olarak sık sık rastlarız. Örneğin John Wyndham'ın The Day of the Triffids,
Jack Finney'in Invasion of the Body Snatchers ve Anne McCaffrey'in Dragon Riders gibi eserlerinde dünyaya uzaydan gelen yaşam formları önemli bir tema olarak karşımıza çıkar. Ancak panspermia fikri yalnızca edebiyat eseri değildir. Tarihte bazı düşünürler bu ihtimali oldukça ciddi biçimde tartışmıştır. Antik Yunan filozofu Anaksagoras ve modern dönemde astronom Sir Fred Hoyle dünyadaki organik maddelerin evrenin başka bir yerinden gelmiş olabileceğini savunmuştur. Buna rağmen panspermia için bugün hala kesin bir kanıt bulunmuş değil. Bu nedenle bilim dünyasında bir hipotez olarak kabul ediliyor. Yine de bazı gözlemler bu fikrin tamamen imkansız olmadığını düşündürüyor. Örneğin bazı mikroorganizmaların olağanüstü dayanıklılığa sahip olduğu biliniyor. Araştırmalar bakterilerin çok zorlu koşullarda bile uzun süre hayatta kalabildiğini gösteriyor. Hindistan'da yapılan çalışmalar bazı bakterilerin dünya atmosferinde 40 kilometre yüksekliğe kadar ulaşabildiğini ortaya koydu. Bu yükseklik neredeyse uzayın sınırına denk gelir. Daha da ilginç bir olay 1967 yılında yaşandı. NASA'nın Surveyor 3 adlı uzay aracı içinde bulunan Streptococcus mitis bakterileriyle birlikte kazara Ay'a ulaştı. 3 yıl sonra araçtan alınan parçalar dünyaya geri getirildiğinde bu bakterilerin yeniden canlandırılabildiği bildirildi. Bu durum bazı mikroorganizmaların uzay koşullarına düşündüğümüzden çok daha dayanıklı olabileceğini gösterdi. Son yıllarda uzay araştırmalarından gelen yeni veriler de panspermia tartışmasını yeniden canlandırdı. NASA'nın OSIRIS-REx ve Japonya'nın Hayabusa 2 görevlileri asteroidlerden alınan kaya ve toz örneklerini dünyaya getirdi. Yapılan analizler bu asteroidlerde yaşamın temel yapı taşlarından bazı organik moleküllerin bulunduğunu ortaya koydu. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden OSIRIS-REx projesi bilim insanı Dr. Jason Dworkin bu konuda şöyle dedi. Erken dünya yoğun bir kozmik bombardıman altındaydı. Bu nedenle uzaydan gelen organik maddelerin gezegenimize ulaşmış olması tamamen mümkün. Teorik fizikçi ve astrobiyolog Paul Davies ise panspermia fikrinin bilim dünyasındaki değişen algısını şöyle anlatıyor. Bu fikir ilk ortaya atıldığında herkes gülmüştü. Ama bugün geriye baktığımızda tamamen de saçma olmadığını görüyoruz. Aslında insanlık çok uzun zamandır gökyüzüne bakıp aynı soruyu soruyor. Yaşam yalnızca dünyaya mı ait? Bu merak da yeni değil. Milattan sonra 2. yüzyılda yazar Samosatalı Lucian gezegenler arası yolculukları ve uzaylılarla yapılan savaşları anlatan hiciv bir hikaye yazmıştı. Bu eser uzaylılardan söz eden en eski metinlerden biri kabul edilir. Modern panspermia tartışmaları ise özellikle 20. yüzyılda yeniden gündeme geldi. 1970'lerde İngiliz astronom Fred Hoyle ve astrofizikçi Chandra Wickramasinghe Disease from Space adlı kitaplarıyla bu fikri popülerleştirdiler. Kitapta oldukça tartışmalı bir öneri vardı. Bazı hastalıkların kökeni bile dünya dışı olabilir diyorlardı. Bilim dünyası bu iddiaları büyük ölçüde reddetti. Hatta birçok araştırmacıya göre bu kitap Hoyle'un akademik itibarına ciddi zarar verdi. Paul Davies bu durumu şöyle özetliyor. Birçok kişi Hoyle'un yaşlılığında aklını kaybettiğini düşünüyordu. Yine de Hoyle ve Wickramasinghe ortaya attığı fikirler tamamen göz ardı edilmedi. Onlara göre asteroidler ve kuyruklu yıldızlar organik moleküller açısından zengin olabilir ve bu gök cisimleri yaşamın yapı taşlarına gezegenler arasında taşıyabilirdi. Bir yıldız sistemin etrafında dolaşan bu cisimler içerdikleri materyalleri uzaya yayabilir ve uygun koşullar oluştuğunda gezegenlerin yüzeyini adeta tohumlayabilirdi. Bu senaryo bugün hala tartışılıyor. Bazı araştırmacılar bu ihtimali ciddiye alırken bazıları oldukça temkinli yaklaşıyor. Paul Davies bile bu senaryoya hala şüpheyle yaklaşıyorum diyor. Bilimde çoğu zaman en ilginç fikirler de tam bu noktada doğuyor. Kesin cevapların olmadığı yerde. Panspermia'da işte tam böyle fikir. Tam olarak doğrulanmış değil ama tamamen de imkansız görünmüyor. Ve 1996 yılında ortaya çıkan bir keşif bu tartışmayı bir anda bütün dünyanın gündemine taşıdı. Asteroidlerin ve kuyruklu yıldızların yaşamın yapı taşlarını gezegenlere taşıyabileceği fikri yıllardır konuşuluyordu. Ancak 1996 yılında yapılan bir açıklama bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bilim insanları Antarktika'da bulunan Mars kökenli bir meteoritte olası mikrobiyal yaşam izlerini keşfettiklerini duyurdular. Bu meteorun adı
Allen Hills 84001 ya da kısaca ALH 84001 idi. Ortaya atılan iddia son derece çarpıcıydı. Mars'ta bir zamanlar yaşam olmuş olabilir ve bu yaşamın izleri bir meteor aracılığıyla dünyaya ulaşmış olabilir diyorlardı. Heyecan o kadar büyüktü ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden canlı yayında şu açıklamayı yaptı. 84001 kayası bize milyarlarca yıl ve milyonlarca kilometre öteden sesleniyor. Eğer bu keşif doğrulanırsa bilim tarihindeki en önemli bulgulardan biri olabilir diyordu. Fakat bu hikayenin başlangıcı aslında yıllar önce Antarktika'da atılmıştı. 27 Aralık 1984 günü Antarktika'nın Allen Hills bölgesinde bir araştırma ekibi meteor araştırması yapıyordu. Jeolog Roberto Skor ve ekibi geniş buz alanını kar motorlarıyla tararken sıra dışı bir şey fark etti. Parlak mavi buzun üzerinde koyu renkli küçük bir taş. Skor motorunu durdurdu ve diğerlerini çağırdı. O anda kimse bunun bilim tarihinin en tartışmalı meteorlarından biri olabileceğini bilmiyordu. Taş laboratuvara götürüldü ve ALH 84001 olarak kataloglandı. Başlangıçta sıradan bir göktaşı olduğu düşünülüyordu. Fakat yıllar sonra yapılan analizler şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu meteor Mars'tan gelmişti. Araştırmalar meteorun yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'ta oluştuğunu gösterdi. Bu da onu Güneş sisteminin en eski kayalarından biri yapıyordu. Bilim insanlarına göre meteor yaklaşık 16 milyon yıl önce büyük bir çarpışma sonucu Mars'tan kopmuş, uzayda milyonlarca yıl dolaştıktan sonra yaklaşık 13 bin yıl önce Dünya'ya düşmüştü. NASA'dan jeokimyacılar Chris Romanek ve Everett Gibson meteorun içinde dikkat çekici turuncu karbonat kristalleri keşfetti. Dünyada karbonat mineralleri çoğu zaman su ortamında oluşur. Bu da Mars'ın geçmişte sıvı suya sahip olabileceğini düşünülüyordu. Ancak asıl keşif mikroskop altında ortaya çıktı. Bilim insanları karbonatların yakınında solucan ya da bakteri şekline benzeyen son derece küçük mikroskobik yapılar gözlemlediler. Bu yapıların yanında ayrıca manyetit ve pirotit kristalleri de bulundu. Dünyada benzer kristaller bazı bakteriler tarafından üretilebiliyordu. Meteorun içinde ayrıca poliaromatik hidrokarbonlar adı verilen organik moleküller de tespit edildi. Tüm bu bulgular bir araya geldiğinde araştırma ekibi oldukça cesur bir yorum yaptı. Belki de bu meteor Mars'taki eski mikrobiyal yaşamın izlerini taşıyordu. 1996 yılında sonuçlar Science dergisinde yayımlandı ve dünya çapında büyük bir sansasyon başladı. Ancak bilim dünyası bu iddiaları hemen kabul etmedi. Birçok araştırmacıya göre meteorit içindeki yapılar biyolojik değil, tamamen jeolojik süreçlerle oluşmuş olabilirdi. Zamanla yapılan yeni analizler de bu görüşü güçlendirdi. Bugün çoğu bilim insanı ALH 84001'deki yapıların gerçek mikrofosiller olmadığı kanaatinde. Yine de bu olayın bilim dünyasında büyük bir etkisi oldu. Bu keşif astrobiyoloji adı verilen yeni bir bilim alanının gelişmesine katkı sağladı. Artık bilim insanları yaşamı yalnızca dünya bağlamında değil, tüm evren ölçeğinde araştırıyor. Peki yaşamın ortaya çıkması ne kadar olası? Imperial College London'dan fizikçi Profesör Robert Andrews, yaşamın ilk hücresinin kendiliğinden oluşma olasılığı üzerine çeşitli çalışmalar yaptı. Andrews'a göre basit moleküllerin doğru yerde, doğru zamanda ve doğru yoğunlukta birleşmesi gerekiyor. Aksi halde bu moleküller hızla parçalanıyor. Durumu şu benzetmeyle anlatıyor. Bu yapboz parçalarını havaya fırlatıp yere düşerken mükemmel bir şekilde birleşmesini beklemek gibi diyor. Bu kadar düşük bir ihtimal yani. Termodinamiğin ikinci yasasına göre sistemler zamanla daha düzensiz hale gelme eğilimdedir. Bu yüzden kaotik bir kimyasal ortamın kendiliğinden karmaşık bir hücreye dönüşmesi oldukça zor görünüyor. Ama burada önemli bir nokta var. Düşük olasılık imkansız anlamına gelmez. Evren yeterince büyük ve zaman yeterince uzunsa ki öyle, son derece nadir olaylar bile gerçekleşebilir. Bu nedenle bazı araştırmacılar panspermia ihtimalini tamamen de dışlamıyor. Unutmadan uzayda hayatta kalabilen mikroplardan da bahsedelim. Panspermia fikrini test etmeye çalışan modern deneylerden biri Japonya'nın Tampopo görevi. Tampopo.
Bu deney Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına yerleştirilen panellerle gerçekleştirildi. Araştırmacılar uzayda dolaşan toz ve mikroorganizmaları yakalamak için aerojel adı verilen ultra hafif bir malzeme kullandı. 2015 ila 2018 yılları arasında yürütülen deneyden gelen sonuçlar ilginçti. Bazı bakterilerin uzayın zorlu koşullarında yıllarca hayatta kalabildiği görüldü. Özellikle Deinococcus radiodurans adlı bakteri 3 yıl boyunca uzay ortamına dayanmayı başardı. Bu mikroorganizma radyasyona karşı olağanüstü direnciyle biliniyor. Bu sonuçlar panspermia hipotezini kanıtlamıyor ama en azından şunu gösteriyor. Mikroskobik yaşamın uzay yolculuğu tamamen imkansız olmayabilir. Elbette bu fikir bilim dünyasında evrensel çapta bir kabul görmüş değil. Özellikle yönlendirilmiş panspermia hipotezi bilimde önemli bir prensiple çelişiyor. Occam'ın usturası prensibi. Bu prensibe göre bir olayı açıklarken gereksiz varsayımlar eklemek yerine mümkün olan en basit açıklama tercih edilir. SETI'de yaşamın kökenleri üzerine çalışan Dr. Simon George bu konuda oldukça net konuşuyor. Kasıtlı panspermia güzel bir bilim kurgu fikri ama pek olası görünmüyor diyor. Birçok bilim insanına göre yaşamın ortaya çıkması için bir uzaylı müdahalesine ihtiyaç yok. Buna rağmen bazı araştırmalar dünyanın yaşam için gerekli bazı maddeleri uzaydan almış olabileceğini gösteriyor. Science Advances dergisinde yayımlanan bir çalışma genç dünyanın başlangıçta oldukça kuru olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılara göre Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gök cismiyle yaşanan dev çarpışma gezegenimize su ve önemli kimyasal elementler getirmiş olabilir. Çalışmanın ortak yazarlarından Klaus Mezger bunu şöyle özetliyor. Dünyanın yaşam dostu haline gelmesi muhtemelen su açısından zengin yabancı bir cismin geç dönemdeki çarpışmasının sonucudur diyor. Bu senaryo panspermia anlamına gelmiyor. Ancak yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan kimyasal malzemelerin kozmik kökenli olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları bu ihtimal test etmek için deneyler de yaptı. 2007 yılında Fransa'daki CNRS Moleküler Biyofizik Merkezi araştırmacıları ilginç bir deney gerçekleştirdi. Rus uzay aracı Foton M3'ün ısı kalkanına küçük taşlar yerleştirildi. Bu taşların yüzeyi son derece dayanıklı bir bakteri türü olan Crocoki diopsis ile kaplandı. Uydu 12 gün sonra Dünya atmosferine döndü. Sonuç oldukça netti. Fosilleşmiş bakteriyel kalıntılar büyük ölçüde korunmuştu. Ancak canlı bakterilerin hiçbiri hayatta kalmamıştı. Atmosfere giriş sırasında oluşan yaklaşık 1700 derecelik sıcaklık mikroorganizmalar için ölümcül olmuştu. Bu da gösteriyor ki bir meteorun içinde canlı mikropların başka bir gezegene ulaşması çok zor bir süreç olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Güneş sisteminde yaşamın ortaya çıkması için en uygun yer aslında Dünya değil, Mars olabilir. Astrobiyolog Paul Davis'e göre bunun nedeni de basit. Mars daha küçük bir gezegen olduğu için oluşumundan sonra daha hızlı soğudu. Bu da yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars'ın yaşam için uygun koşullara Dünya'dan daha erken ulaşmış olabileceği anlamına geliyor. Jeolojik kanıtlar Mars'ın 3 ila 4 milyar yıl önce göller, nehirler ve muhtemelen denizlere sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle şu soru akla geliyor. Yaşam önce Mars'ta doğmuş olabilir mi? Bugün dünyada bulunan bazı meteoritlerin Mars kökenli olduğu kesin olarak doğrulandı. Bu da büyük çarpışmalar sırasında gezegenlerden kopan kaya parçalarının uzaya fırlayıp başka gezegenlere ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durumda ilginç bir ihtimal ortaya çıkıyor. Belki de yaşam Mars'ta başlamış ve daha sonra bir meteor aracılığıyla dünyaya taşınmış olabilir. Son yıllarda uzay görevlileri bu tartışmaya yeni veriler ekliyor. Japonya'nın Hayabusa 2 görevi Ryugu asteroidinden örnekler getirdi. NASA'nın OSIRIS-REx görevi ise Bennu asteroidinden 120 gramdan fazla materyal topladı. Analizlerde şu moleküller bulundu. Karbon bileşikleri, amonyak, çeşitli tuzlar, amino asitler, DNA ve RNA'nın yapı taşları. Bu keşif önemli bir şey gösteriyor. Yaşamın kimyasal bileşenleri uzayda düşündüğümüzden çok daha yaygın olabilir. Ancak önemli bir detay var. Bennu asteroidinde bu moleküllerin çoğu bulunmasına rağmen yaşamın kendisi yoktu. NASA'dan
Jason Dworkin bunu şöyle açıklıyor. Bennu malzemelerle dolu bir kiler gibi ama kek yapmak için doğru koşullar yok. Dünyada ise kek var ama nasıl piştiğini hala tam olarak bilmiyoruz. 2017'de keşfedilen Oumuamua ve daha sonra gözlenen Borisov kuyruklu yıldızı Güneş sistemimizden geçen yıldızlar arası ziyaretçilerdi. Her ikisinin de başka yıldız sistemlerinden geldiği kesin. Bu tür nesneler teorik olarak başka yıldız sistemlerinden kopmuş materyalleri taşıyabilir. Chicago Üniversitesi'nden gezegen bilimci Fred Ciesla bu ihtimali şöyle değerlendiriyor. Bir gezegen sisteminden fırlayan materyalin başka bir sisteme ulaşabildiğini görmek, panspermya fikrinin yalnızca tek bir sistemle sınırlı olmadığını gösteriyor. Yine de birçok astrofizikçiye göre yıldızlar arası panspermya son derece düşük olasılıklı bir senaryo. Bugün bilim insanları hala aynı sorunun peşinde. Yaşam gerçekten dünyada mı başladı? Yoksa evrenin bir köşesinde ortaya çıkan yaşamın küçük tohumları, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlar aracılığıyla gezegenlere mi yayıldı? Henüz kesin bir cevap yok ama bildiğimiz bir şey var. Evren düşündüğümüzden çok daha kimyasal olarak zengin ve belki de yaşam açısından çok daha verimli bir yer. Ve belki de en ilginç ihtimal şu. Biz gerçekten dünyada doğmuş olabiliriz ama kullandığımız kimyasal malzemelerin bir kısmı, yani varlığımızı oluşturan, bedenimizi oluşturan organik moleküllerin bir kısmı milyarlarca yıl önce uzaydan gelmiş olabilir. Bugün elimizdeki veriler tek bir gerçeği gösteriyor. Evren yaşamın ortaya çıkması için gereken kimyasal malzemelerle dolu. Asteroidlerde amino asitler var. Kuyruklu yıldızlarda organik moleküller var. Gezegenlerde su var. Galaksimizde ise milyarlarca potansiyel dünya bulunuyor. Ama bu malzemelerin nasıl canlılığa dönüştüğü hala büyük bir gizem. Belki yaşam gerçekten dünyada başladı. Belki de çok daha önce başka bir yerde doğdu ve kozmik kazalar sayesinde buraya ulaştı. Astrobiyolog Paul Davies bu belirsizliği oldukça kışkırtıcı bir cümleyle özetliyor. Yaşamın nerede başladığını bilmiyoruz ve büyük olasılıkla dünyada başlamadı diyor. Bu ihtimal doğruysa ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Belki de bir zamanlar Mars'tan kopan bir kaya parçası içinde mikroskobik bir yolcuyla dünyaya düştü. Belki de Güneş sisteminin çok daha uzak bölgelerinden gelen bir kuyruklu yıldız farkında olmadan yaşamın ilk tohumlarını gezegenimize taşıdı. Hatta belki de evren düşündüğümüzden çok daha eski bir biyolojik ağın parçası ve yaşam gezegenlerden gezegenlere, yıldızlardan yıldızlara sessizce yayılıyor. Bugün bunu kesin olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Eğer panspermya doğruysa bu yalnızca uzaylılar var mı sorusunu değiştirmez. Aslında çok daha tuhaf bir ihtimali ortaya çıkarır. Belki de biz zaten bir anlamda uzaylıyız. Ve eğer yaşam gerçekten evrende yayılabiliyorsa şu anda başka bir gezegende birileri gökyüzüne bakıp aynı soruyu soruyor olabilir. Acaba biz nereden geldik? Belki de cevap aynı yerden. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bilimin en sevdiğim yanı şu. Her cevap yeni bir sorunun kapısını açıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.